Herkese merhaba. Koltuk kumaşı boyama, baza boyama, dantel boyama, kumaş boyama derken şimdi sırada yolluk boyama var. Bu videoda bu gördüğünüz yolluğu nasıl boyadığımı hem de bazı püf noktalarına da değineceğim. O nedenle koltuk, halı, baza, yolluk boyamak istiyorsanız eğer lütfen videoyu ileriye sarmadan anlattıklarımı dikkatlice dinleyin, olur mu? İlk önce bu yolluktan bahsedeyim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. İngiliz Home'un yuvarlak pembiş paspası oluyor kendileri. Ben bunu çalışma odamda sandalyemin altına atıyordum genelde. Ve malumunuz bu odada sürekli boya yaptığım için sprey boyalar ve diğer boyalar yüzünden epey lekelenmişti. Kaç kez yıkadım ama nafile. O yüzden elimde hazır siyah kumaş boyası varken boyayıp bir de bugünlerde mermer görünümlü halı ve yolluklar bu kadar revaçtayken mermer efekti de yapayım. Belki benim gibi evindeki halı veya yolluğunu değerlendirmek isteyenler olur diye sizlerle paylaşayım istedim. İlk olarak boyayacak olduğumuz paspas, halı, yolluk ne boyayacaksak eğer temiz olmalı. Boyama aşamalarına geçelim. Boya olarak desen kumaş boyasını kullandım. Daha önceki koltuk ve baza boyama videomda bahsettiğim gibi bu boyaların 500 milimlik boyları var. Onlar çok ekonomik oluyor. Danışmanlık yaptığım zamanlardan elimde kalmıştı bu boya. Hatta şişenin yarısına kadar vardı. Ben ona su ekledim ve kutuyu iyice çalkaladım. Sulandırma oranını kumaş boyasında ben göz kararı yapıyorum hep ama sizler 3/1 oranında, yani 3 kaşık boya 1 kaşık su şeklinde ölçü kullanabilirsiniz. Şu anda görüyorsunuz, aynı mobilya boyar gibi sünger rulo ile boyuyorum. Bu desen kumaş boyasını da nerede bulabiliriz diye çok soruyorsunuz bana. Eminönü Hobi Sanat web sitesinden temin edebilirsiniz. Evet, bu şekilde bir kat boyadım. Kendi halinde kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra baktım kapanmadı. Hala alacalık var. İkinci katı da aynı şekilde boyadım. Bu arada daha önce koltuk boyama videolarımda da bahsetmiştim ama altını çizerek tekrar belirtmek istiyorum. Koltuk, yolluk, sandalye vesaire kumaşlarında sakın multisurface boyalarını denemeyin. Onlar taş gibi sertleştiriyor maalesef. Kumaş boyaları bu iş için en uygun olan boyalar oluyor.
Evet, devam edelim. İkinci katını boyadıktan sonra 24 saat bekledim ve mermer efekti spreyi kullanarak mermer görünümünü yaptım. Bu mermer efekti veren sprey boya çok bereketli oluyor. Şu an kullandığım boyayla şimdiye kadar 2 adet masa, 1 şifonyer, 2 adet komodin, bir de bunda kullandım. Kutu hala yarıya kadar dolu. Yani bir bu kadar daha ürün boyarım sanırım. Bu mermer efekti veren sprey boyaları da hobi malzemeleri satılan yerlerden temin edebilirsiniz. Bu arada özellikle tüylü halılarda kumaş boyası da olsa sertlik yapıyor. Hatta videoda fark ettiyseniz ayağımdaki papalarım da yine boyalar yüzünden epey renkleri gitti ama onlar tüylü olduğu için boyanmıyor maalesef. Şaka bir yana tüylü halılarda birkaç farklı boya denemesi yapmıştım daha önce ve hem çok boya gittiği için hem de çok sertleştiği için o nedenle ben onları boyamanızı tavsiye etmiyorum. Ama yine de gözden çıkarttıysanız önce minik bir alanda deneme yapmak gerekiyor ve deneme yaptığımız yerde boya kuruduktan sonra sertleşme olmazsa öyle komple boyanabilir. Mermer görünümünü yaptıktan 1 saat kadar sonra ısı vererek boyayı kumaşa sabitledim. Kumaş boyalarında ısı vermezsek eğer boya sabitlenmez. Isıyı da gördüğünüz gibi ütüyle veriyoruz. Her yerine en az 15 dakika buharsız, daha sonra da bir 10-15 dakika kadar da buharlı ütü yapıyorum. Sonrasında başka herhangi bir işlem yapmadım. Bu buharsız ve buharlı ütülemeden sonra eğer ki sizi rahatsız edecek hafif bir sertleşme varsa Cadence Home Decor şeffaf wax ya da bebe vazelini kullanabilirsiniz. Bu paspasta öyle bir sorunla karşılaşmadığım için ben dediğim gibi başka bir işlem yapmadım. Hemen kullanmaya başladım bile. Ve işte son hali. Bence gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çalışma odamdaki paspasımı bu şekilde geri dönüştürmüş oldum. Bugünlerde en trend olan mermer görünümlü halılar için ve evlerinizde atıl durumda olan halı yolluk paspaslarınız için bu video sizlere de fikir olsun. Kanalımda geri dönüşüm projeleri, kendin yap ve mobilya yenileme içerikli birçok video mevcut. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yeni eklediğim videolardan hemen haberdar olabilmek için de minik zil işaretine basmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, mucizelerle dolu günler dilerim. Aşk ile kalın.